Uzak Şehrin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Merakla beklenen fragman sonunda yayınlandı ve görünen o ki yine soluksuz izleyeceğimiz bir bölümle karşı karşıyayız. Dizinin en sevdiğimiz yönlerinden biri, olayların gereksiz yere uzatılmadan netliğe kavuşması. Yeni bölümde de aklımızı kurcalayan bazı sorulara nihayet yanıt bulacağız. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer siz de Cihan artık duygularını Alya'ya itiraf etsin diyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı hep birlikte görelim. Ayrıca yorumlarda buluşalım. Sizce Mine'nin taşıdığı bebek gerçekten Cihan'dan mı? Yoksa bu da büyük bir oyunun parçası mı? Fikirlerinizi mutlaka yazın, birlikte tartışalım. Fikriye'yi ne yazık ki kaybettik. Bu beklenmedik veda özellikle Alya üzerinde derin bir etki bırakacak. Annesiyle geçmişte yaşadığı kırgınlıkları bir kenara bırakmaya başlayan, ona karşı içinde ilk kez sıcak ve gerçek duygular besleyen Alya, bu kayıpla adeta sarsılacak. Annesine seni seviyorum diyemeden onu kaybetmiş olmanın pişmanlığı, Alya'yı daha da içine kapanmasına neden olabilir. Ancak bu zor zamanlarında yanında olan kişi yine Cihan olacak. Fikriye için düzenlenen cenaze töreni sadece bir vedanın sahnesi değil, aynı zamanda duyguların en çıplak haliyle ortaya döküleceği bir an olacak. Cihan'ın Alya'ya gösterdiği hassasiyet ve içten destek, izleyenlerin de gözünden kaçmayacak. Alya'ya uzatılan bir el, omzuna bırakılan teselli dolu bir dokunuş ya da sessizce kurduğu bir cümle, her detay Cihan'ın aslında ne kadar derin hisler içinde olduğunu bir kez daha gösterecek. Cihan bu bölüm boyunca içindeki duygularla boğuşacak. Alya'ya karşı hissettiklerini dile getirmek istese de zamanlama konusunda yaşadığı çekinceler, çevresindeki karmaşa ve olayların baskısı onu sürekli geri adım atmaya zorlayacak. Ancak bir noktada tüm düşüncelerinden sıyrılıp gerçek duygularını paylaşmak için doğru zamanı yakalayacak gibi görünüyor. Özellikle bölüm sonunda birlikte izledikleri bir film sırasında bu duygusal yoğunluğun etkisiyle Cihan'dan bir aşk itirafı duyma ihtimalimiz oldukça yüksek. Her ne kadar bu itiraf kesin olmasa da bölümde Alya ve Cihan arasında romantik ve izleyiciyi derinden etkileyen sahneler göreceğimiz kesin. Aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissedeceğimiz bir bölüm bizleri bekliyor. Bu vedanın ardından doğan duygular belki de ikilinin arasındaki bağı daha da derinleştirecek. Dizi sezon finaline adım adım yaklaşırken izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, Alya ve Cihan arasında beklenen büyük yakınlaşmanın nihayet gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Bu sezon boyunca aralarındaki ilişki hem duygusal derinliğiyle hem de yaşadıkları zorluklarla izleyenleri etkiledi. Artık herkes bu iki ismin bir araya gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ancak elbette hiçbir şey kolay olmayacak. Önlerinde ciddi engeller var ve sezon finaline doğru bu engeller giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Bir yandan Mine'nin karnındaki bebek meselesi, diğer yandan Meryem'in sürpriz bir şekilde diziye dahil olması, Cihan ve Alya'nın ilişkisini fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor. Mine'nin hamile olduğu gerçeği uzun süredir gizli kalmayı başarmışken artık Cihan tarafından da öğreniliyor. Üstelik bu durumun sadece Mine ile sınırlı kalmadığını, annesi Sadakat'in de bu planın içinde yer aldığını öğrenmesi Cihan için tam anlamıyla bir kırılma noktası olacak. Fragmana baktığımızda Cihan'ın eğer bebek gerçekten ondansa bile Mine'yi hayatında istemediğini açıkça dile getirdiğini görüyoruz. Bu oldukça net bir duruş ve Cihan'ın artık hiçbir şekilde manipülasyonlara açık vermediğini gösteriyor. Bu noktada en doğru ve en mantıklı adımın DNA testi olacağı aşikar. Bu test sadece izleyenlerin merakını gidermekle kalmayacak. Aynı zamanda Mine ve Sadakat'in oyunlarını açıkça ortaya çıkaracak. Açık konuşmak gerekirse benim düşüncem bebeğin Cihan'a ait olmadığı yönünde. Mine ve Sadakat cephesinin kurduğu planlar adım adım çökmeye başlıyor. Özellikle Cihan'ın soğukkanlı ve kararlı tavrı onların işini bir hayli zorlaştıracak. Bu sezonun sonunda bir şeyler tamamlanacaksa en azından gerçeklerin ortaya çıkması bu yolda büyük bir adım olacak. Yeni bölümde dikkat çeken sahnelerden biri de Özkan ve Nare arasında yaşanacak. Uzun süredir Nare ile evli kalmak için çeşitli yollar deneyen, boşanmayı reddeden Özkan'ın bu bölümde ciddi bir değişim geçirdiğini göreceğiz. Özkan'ın karakterinde yaşanan bu dönüşüm sadece izleyici için değil,
Nare için de oldukça şaşırtıcı olacak. Artık Özkan'ın tavırlarında bir olgunluk ve kabulleniş seziliyor. Bu kez geçmişte olduğu gibi Nare'yi zorlamayacak. Onu yanında tutmak için baskıcı bir tavır sergilemeyecek. Borç başka, aşk başka diyerek duygularını net bir şekilde ifade edecek olan Özkan, yaptığı iyiliklerin karşılığında bir beklentisi olmadığını açıkça ortaya koyacak. Bu onun karakterinde gerçekten büyük bir gelişim anlamına geliyor. Bu anlayışlı yaklaşımı Nare'yi duygusal anlamda oldukça etkileyecek. Çünkü Nare duygusal yönü ağır basan bir karakter ve geçmişte yaşadığı baskılardan sonra karşısında değişmiş bir Özkan görmek onu şaşırtacak. Bu gelişme aynı zamanda Nare ile Şahin arasında filizlenmeye başlayan ilişki içinde önemli bir dönüm noktası olacak. Zira Nare'nin önünde duran en büyük engel olan mevcut evliliğin artık bir sorun teşkil etmeyeceği görülüyor. Şahin cephesinde ise duygular giderek derinleşiyor. Engellerin ortadan kalktığı bir dönemde eğer aileler de ikna edilirse Nare ve Şahin arasında dizinin en büyük ve en özel aşklarından birinin başladığına şahit olabiliriz. Bu ilişki sadece iki kalbin değil, aynı zamanda özgürlük, anlayış ve sevgi temelinde kurulan bir bağın da temsil olacak gibi görünüyor. Kaya artık içindeki şüphelerle daha fazla yaşayamayacak ve gerçekleri öğrenmek adına Zehrin'le açık bir yüzleşme yapacak. İçten içe Zehrin'in Demir'le bir gelecek düşünmediğini bilen Kaya, bebeğin babasının kendisi olduğundan neredeyse emin. Bu noktada haksız sayılmaz. Ancak Zehrin'in bu gerçeği bir kez daha gizleyip gizlemeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Daha önce de defalarca yalan söylemek zorunda kalan Zehrin, bu kez nasıl bir yol izleyecek? Doğruları mı söyleyecek? Yoksa bir kez daha inkar mı edecek? Bunu kestirmek güç. Ancak büyük ihtimalle Zehrin bebeğin Demir'den olduğunu söylemeye devam edecek. Çünkü bu yalan artık sadece Kaya'yı korumak için değil, kendi duygusal karmaşasını bastırmak için de sürdürülüyor. Zehrin cephesinde işler giderek karışıyor. Özellikle Demir'in hislerini fark etmeye başlaması onu daha da zorluyor. Demir her ne kadar bu duygularını dile getirmemeye çalışsa da Zehrin'e karşı olan ilgisi gün geçtikçe daha da belirginleşiyor. Gözlerinden, davranışlarından ve küçük jestlerinden bunu anlamamak mümkün değil. Tüm bu gelişmeler önümüzdeki bölümlerde Demir ve Kaya arasında ciddi bir gerilim yaşanacağını sinyallerini veriyor. Zehrin'in arada kalacağı bu duygusal üçgende taraflar sadece bir kadını değil, aynı zamanda kendi gururlarını ve geçmiş hesaplarını da ortaya koyacak. Kaya sevdiği kadını ve çocuğunu kaybetmek istemiyor. Demir ise hislerini bastırmaya çalışsa da içten içe Zehrin'e bağlanıyor. Yaşanacaklar aralarındaki sınırları alt üst edecek bir yüzleşmenin kapısını aralayacak. Yeni bölümde bu çatışmanın ilk işaretlerini net bir şekilde göreceğiz. Duygular, yalanlar ve geçmişin yükü bir araya geldiğinde herkes için zorlu bir dönem başlayacak gibi görünüyor. Özellikle Zehrin'in vereceği karar sadece kendi geleceğini değil, üç karakterin de hayatını kökten değiştirecek.